8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz nöroloji uzmanı doçent doktor Recep Alp. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Merhabalar. Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Bugün birçok kişinin migren ağrısı gibi, baş ağrısı gibi bütün sorunlarına cevap vereceksiniz. İnşallah. Hocam hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk Fatih Hocam. Hocam aslında en sık yaşanılan ağrı sebebi baş ağrısı diye biliyorum herhalde. En çok da yanlış korkulan hocam söylemiyoruz. aslında. Baş ağrısı nedir? Tipleri nelerdir? Biraz bahseder misiniz? Şimdi gerçekten acil polikliniklerine başvuran en sık gördüğümüz semptomdur baş ağrısı. Tüm kliniklere aslında baş ağrısıyla şikayet gelebilir. Çünkü başımız ağrıdığı zaman korkarız aslında. Yani işte başım ağrıyor, bugün canım sıkkın deriz. Baş ağrısı bir duyudur aslında, bir histir. Farklı bir şeylerin gittiğinin göstergesidir. Baş ağrısı tiplerine baktığımız zaman biz genel olarak iki şekle ayırıyoruz. Birisi primer baş ağrıları, diğeri sekonder baş ağrıları olarak. Primer baş ağrısı dediğimiz zaman nedeni tam olarak bilinmeyen, nöronla ilişkili olup fakat altta yatan sebebi bilinmeyen birincil olarak ortaya çıkan semptomdur. Sekonder baş ağrısı dediğimizde ise altta başka bir sebep vardır. Bu mesela ne olabilir? Tansiyon olabilir, tümörler olabilir, enfeksiyonlar olabilir, başka organ hastalıkları olabilir, iç hastalıkları ile ilgili bir şey olabilir, metabolik nedenler olabilir. Bunlar o hastalığa bağlı bir semptom olarak bizim karşımıza çıkar. Bu sekonder baş ağrısıdır. Primer baş ağrısı dediğimizde ise durum biraz farklıdır. Tetkik ettiğimiz zaman altta herhangi bir patoloji bulamayız ve bunları biz genel olarak 3 ana başlıkta sınıflıyoruz. Migren baş ağrıları, küme tipi baş ağrıları ve gerilim tipi baş ağrıları olarak. Migren baş ağrılarına baktığımız zaman yine bizim sıkça polikliniklerimizde gördüğümüz semptomla gelen bir hastalık. Aslında migren gerçekten geniş yelpazede bir semptomlar kümesidir. Sadece kendini baş ağrısıyla göstermez. Beraberinde bulantı, kusma, halsizlik, yorgunluk gibi şikayetleri de olur. Tipik olarak baş ağrısı, orada gördüğümüz baş ağrısı 72 saatte genelde biten bir baş ağrısı. 4 saatten uzun süren bir baş ağrısı oluyor. Ataklar halinde seyrediyor. Tek taraflı, şiddetli, zonklayıcı bir baş ağrısıdır bu. Ve kişi kendini çok halsiz, bitkin hisseder. İşte aurası olabilir, aurasız olabilir. Ve kadınlarda çok daha fazla görülür. Yaklaşık her 4 kadının birinde baş ağrısı migren şeklindedir. Ve günlük yaşamını da ciddi manada etkiler. Küme tipi baş ağrısına baktığımız zaman bu özel bir baş ağrısıdır. Genelde geceleri ortaya çıkar. Tek taraflı göz etrafında işte burun akıntısı, göz yaşarması şeklinde bir baş ağrısıdır. Gece uykudan uyandırır. Bu daha çok erkekleri sever ve çok şiddetlidir. Küme denmesinin sebebi belli zaman aralıklarında kümeleşir. Demet baş ağrısı da denir onun için. Yani belli tarihlerde peş peşe baş ağrısı olur. Hasta gider işte başım ağrır, gece uykudan uyandırır, 1 ile 3 arasında olur. İşte acile gitme ihtiyacı duyabilir. Yani gerçekten şiddetli bir baş ağrısıdır. Tek taraflı demiştiniz Genelde değil mi tek hocam? taraflı olur, evet. Gözü oyar gibi, göz yaşarması olur. Bunun altında da baktığımızda pek bir şey bulamayız. Yani MR çekildiği zaman, tomografi çekildiği zaman, kan tetkikleri yapıldığı zaman genelde normal bulunur. Bir de gerilim tipi baş ağrısı dediğimiz bir tip var. O da primer baş ağrıları arasında. O da enseden başlayıp öne doğru yayılan, sıkıştırıcı vasıfta kişiyi rahatsız eden ama çok şiddetli olmayan bir baş ağrısıdır. Bu stres kaynaklıdır genellikle. Yoğun çalıştığımız zaman, bir anksiyeteye girdiğimiz zaman, genel bir ruh haletimizde bir bozulma olduğu zaman gördüğümüz baş ağrılarıdır. Gerilim tipi baş ağrısı. Bunlar yine kadınlarda daha fazla görülür. Tedavi etmek gerekir. Bunlar çünkü günlük yaşamı etkileyen baş ağrılarıdır. Migrenden farklı olarak çok fazla bunlarda bulantı, kusma eşlik etmez. Ağrı şiddeti daha azdır ve karakteristik olarak baş ağrısı sıkıştırıcı vasıftadır. Peki hocam hangi baş ağrısından korkmalıyız? Ya da her baş ağrısı aynı mıdır? Yani biraz da bundan bahseder misiniz? Evet. Gerçekten baş ağrısı yaşadığımız baş ağrısının şiddetine göre önem arz edebiliyor. Mesela eğer bir baş ağrısı önceki yaşadıklarımızdan farklılık gösteriyorsa, karakter olarak farklı bir baş ağrısı oluyorsa, mesela eğer çok şiddetliyse,
hiç önceden böyle bir baş ağrısı yaşamıyorduk. Mesela diyelim ki hep sıkıştırıcı bir baş ağrısı yaşıyoruz ama birden zonklayıcı, şiddetli bir baş ağrısı hissediyorsak bundan şüpheleneceğiz. Eğer gün içerisinde zaman değişimi oluyorsa, mesela hep öğleden sonra baş ağrısı yaşıyorsak ve kronik bir baş ağrımız varsa bundan çok korkmayız. Ama sabah uyandığımız zaman çok şiddetli bir ağrıyla uyanıyorsak veya her sabah gittikçe artan bir baş ağrısıyla karşı karşıyaysak o zaman progresif dediğimiz ilerleyici bir durumdan korkarız. O zaman ondan şüpheleneceğiz. Veya nörolojik olarak bir bulgu elde edildiyse, mesela işte kolumuzda uyuşma oldu, güçsüzlük oldu, işte eşlik eden başka bir nörolojik arız varsa o zaman yine baş ağrısından muhakkak şüpheleneceğiz. Tedaviye cevap vermiyorsa, yeni başlayan hızlı, akut bir baş ağrısıysa bunlardan da muhakkak şüpheleneceğiz. Beraberinde eşlik eden başka semptomlar varsa, mesela biz atıyorum her işte ayda 1-2 kere migren benzeri baş ağrısı yaşıyoruz. Bize migren dediler ama başka zaman işte beraberinde şiddetli kusma hata oldu veya gözümüzde bir asimetri oluştu veya bir yüz felci gelişti. O zaman muhakkak hemen acil servise gitmemiz lazım. Gerekiyor. Hocam peki uyku ile baş ağrısı arasındaki ilişkiye ne diyorsunuz? Önemli bir konu bu. Çünkü günümüzde uyku gerçekten ihmal edildiğini düşünüyorum. Evet, çok az saatlerde uyuyoruz değil mi? Evet. Ben aynı zamanda uyku hekimiyim. Yıllardır uykuyla uğraşıyorum. Uyku laboratuvarımız var. Uyku modern çağın ihmal edilen önemli ihtiyaçlarımızdan bir tanesi. Özellikle sabahları baş ağrısıyla uyanıyorsak, eğer primer yani altta yatan bir şey yoksa bunun uykuyla ilişkili olma ihtimali çok fazladır. Gece uyuduğumuz zaman bizim vücudumuz dinlenir. Beynimiz bütün gün içerisinde yaşadıklarımızı düzenler ve vücut temizlenir. Özellikle melatonin dediğimiz hormon salgılandığı için vücutta müthiş bir rejenerasyon ortaya çıkar. Ruhen de dinleniriz. Eğer iyi uyuyamıyorsak, mesela uyku apne sendromu gibi bir durumumuz varsa uykumuz kesik kesik olur. Yorgun kalkarız, baş ağrısıyla uyanırız ve o baş ağrısı uykuyla ilişkili baş ağrısı olarak kabul edilir. Hatta yeni sınıflandırmalarda primer baş ağrılarının altında uykuyla ilişkili baş ağrıları tanımlandı. Ve bu artık günümüzde çok oluyor. Çocuklarda da görüyoruz, erişkinlerde Kesinlikle. de görüyoruz. Çünkü gece uykuya geç dalmaya başladık. İşte saat 1-2'de uyunuyor. Pandemi sürecinde biliyorsunuz uyku alışkanlıklarımız değişti. İşte gece yaşama ayırdık, gündüz uykuya ayırdık falan. Ritim bozulunca sistem de ona göre adapte olmaya çalışıyor. O adaptasyon sürecinde de baş ağrısı mesela en çok gördüğümüz semptom ortaya olarak karşımıza çıkıyor. Peki hocam uyku apne sendromu ve horlama nedir? Çünkü bir uyku laboratuvarınız var ve uykuyla çok uğraşıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Evet Fatih Hocam şöyle uyku apne sendromu ilginç bir antite aslında. Bu da ne yazık ki hem klasik tıpta ihmal edilen bir olay hem de yani insanlar da ihmal ediyor. Erkeklerde biraz daha fazla görülüyor. Şöyle ki gece ortaya çıkan bir durum bu. Horlamayla kendini gösteriyor. İşte erkek horlar. Yani normaldir derler, geçerler. Fakat gerçekten uyku apne sendromu çok ciddi bir durumdur. Hayati tehdit eden bir klinik antitedir. Horlama dışında terleme, boyunda, böyle göğüs tarafında terleme olur. Gece idrara çıkmalar olur. Gündüz sabah uyandığı zaman kişi dinlenmeden kalkar. Baş ağrısı yaşayabilir. Gün içerisinde uyuklama çok olur. Bu kişilere baktığımız zaman genelde obezdirler, biraz şişmandırlar, hafif kiloludurlar, boyun kısalığı vardır. İşte çok zayıf olanlarda da uyku apne sendromunu görebiliyoruz. Yani sadece işte şişman değil de çok zayıflarda da görüyoruz. Ve onun dışında mesela anatomik farklılıkları olan, mesela küçük çenesi olan, büyük dili, büyük tonsilleri olan, burunla ilgili problemleri olanlarda da uyku apnesini görebiliyoruz. Gece uyku sırasında uyku evreleri içerisinde bizim solunumumuzun durma atakları oluyor. Bu 10 saniyeden uzun sürerse biz buna apne diyoruz. Ve uyku apne sendromunda
gece uykuda nefes durmaları çok fazla oluyor ve metabolizma sürekli dinlenmeden, beyin de reorganize olmadan uyanıyor. Sürekli bir kortizol seviyesi ve kortizon salımı ortaya çıkıyor. Çünkü uykuda biliyoruz ki kortizon normalde düşer, azalır, kişi rahatlar, dinlenir. Ama uyku apne sendromu olan bir kişide o kortizon atakları sürekli devam eder ve kişi bir problem varmış gibi sürekli yaşar. Yani onu yaşar. Tam uykusunu da dalıp alamaz zaten. Evet ve dinlenmediği için de sıkıntı yaşar. Hatta hastalar hep şöyle tarif ederler. Sanki çok çalışmışım gibi. Yani sabah uyanıyor ama hiç dinlenmedim. Çalışmışım gibi. Ve hayatı tehdit ediyor. Çünkü diyabet, hipertansiyon, obezite, kardiyovasküler hastalıklar, depresyon, anksiyete, impotans gibi birçok semptomla kendini gösterebiliyor. Hastalıkların da zemini oluyor. Ve bu enteresan bir şekilde metabolik sendrom dediğimiz tabloyla ilişkili. Günümüzde bu iş de çok arttı. İnflamasyonun tetiklediği bir durum. İnflamasyonu düzeltmediğiniz için de diğer hastalıklarla uğraştığınızda yetersiz kalıyorsunuz. Yani dirençli hipertansiyonu var, dirençli diyabeti var. Siz sadece onlara fokuslandığınız zaman, alttaki nedeni ortadan kaldırmadığınız zaman da iyileşme olmuyor. Yani böyle bir kısır döngü. O yüzden uyku apne sendromu gerçekten dikkatle incelenmesi ve hastalarda rutinde sorgulanması gereken bir durum gibi duruyor. Evet, kesinlikle. Peki Recep Hocam, bir nöroloji uzmanı olarak size sormak istiyorum bunu. Beyin sağlığımız için nelere dikkat etmeliyiz, neler yapmalıyız? Beyin sağlığı aslında Burcu Hanım şöyle, bütün hepimiz beynin sağlıklı olması için uğraşırız. Evet, aslında en önemli yani bir plastik cerrahi uzmanı da onun için uğraşır. Bir diyetisyen de onun için uğraşır. Bir dahiliye uzmanı da onun için çalışır. O yüzden beyin aslında bizim hayatımızın ana gayesidir. Biz beynimizi sağlıklı tuttuğumuz ölçüde hayatı anlamlandırırız. Yani bütün iş orada. Onun için benim bütün mesela bana gelen hastalarıma da hep anlattıklarım şunlar. Bir kere kendimizi sevmeliyiz. Yani kendimizle barışık olmalıyız. 2, stresimizi yönetmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Yani hayatın bir gerçekliklerini bilmemiz gerekiyor. Artık stresten kaçının diye bir kelime kalktı hocam. Yönetmeyi bilmeliyiz, değil mi? Çünkü stres gerçekten önemli bir yaşam düsturu diyeceğim. Yani yaşamın aslında altta yatan sebeplerinden bir tanesi stres. Yani stres olmadığı zaman aslında ölüyoruz. Öyle değil mi? Evet. Yani bizim sempatik sinir sistemimiz, o stresi ilk yaşatan duygu, eğer olmasaydı bir tehlikeyle karşılaştığımız zaman hiç o olayı bilmeden gider teslim olurduk. Bizi bir kurt kovaladığı zaman ona giderdik. Ama tehlikeli olduğunu, yani stresimizin ortaya çıkmasıyla biz kaçıyoruz veya savaşıyoruz. Ama sıkıntı nerede? Bu stres tekrarlıyorsa, sürekli ise problem oluyor. Kronik stres hastalıkların altında yatan en önemli unsur. Üçüncüsü, muhakkak beslenmemize dikkat etmemiz lazım. Özellikle beyin için çok önemli gıdalar var. Ben rutinde çok öneriyorum. Rutin reçete olarak beslenme reçeteleri yazıyorum. Yani artık hastalarıma sadece işte bir ilaç vermiyorum. Beraberinde beslenmelerini muhakkak düzenliyorum. Dördüncüsü uykuya. Biraz önce de konuştum. Uykuyu önemsiyorum. Uykuyu muhakkak öneriyorum. Ve önemlilerinden bir tanesi de hareket. Eğer günde yarım saat 45 dakika hareket, egzersiz, spor yapıyorsanız gerçekten beden sağlığı dışında beyin sağlığınıza önem veriyorsunuz demektir. Çünkü nöronun 3 tane olmazsa olmaz ihtiyacı var. Birisi besin, birisi oksijen, birisi de uyarı. Siz hareket ettiğiniz sürece beyninizi uyarıyorsunuz, çalıştırıyorsunuz ve mutlu olmayı sağlamak. Yani o stresle ilişkili gibi görünmekle aslında sağlıklı bir evlilik, eş, dost, arkadaş, toplum, sosyal ortam bütün beyin sağlığını etkileyen faktörler olarak karşımıza çıkıyor. Hocam bu anlattıkları aslında bir anlamda fonksiyonel nöroloji kavramıyla da örtüşüyor, doğru mu? Doğru. Gerçekten fonksiyonel nörolojinin günümüzde özellikle ülkemizde de artık gündeme gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Fonksiyonel nörolojide biz hastaya bir bütün olarak bakıyoruz.
altta yatan sebebini, kök nedenini araştırıyoruz ve o kök nedeni bulup hastayı iyileştirme yolunda yol alıyoruz. Elimizdeki imkanları bir bütün olarak görüyoruz. İşte biraz önce saydığım faktörleri baz alıyoruz. Kişinin ihtiyacı olan programı belirleyip tedaviye sunuyoruz. Mesela Parkinson'da, MS'de, depresyonda, demans hastalarında, serebrovasküler hastalıklarda, epilepside fonksiyonel nöroloji bakış açısıyla gerçekten çok güzel sonuçlar alıyoruz. Ve fonksiyonel nöroloji bütünü gördüğü için topuktan saçın yani frontal bölgeye kadar bütün vücudu değerlendirdiği için ve bir orkestra şefi için gibi nöronu koruduğu için sistem çok daha net çalışıyor. Peki ne yapıyorsunuz hocam fonksiyonel nörolojide? Fonksiyonel nörolojide bir kere hastalığın kök nedenine iniyoruz. Hastanın sadece işte migrenini tespit etmiyoruz. İşte migren için sadece ağrı kesiciler, spesifik migren ilaçları vermiyoruz. Altta yatan ana nedeni bulmaya çalışıyoruz. Mesela çok sayıda hastada mineral eksikliklerini tespit ediyoruz. Kronik toksiteyi tespit ediyoruz. Stresi tespit ediyoruz. Vitamin, mineral eksiklerini tespit ediyoruz. Yaşam tarzı değişiklikleri yapıyoruz. Beraberinde bağırsak florasının etkinliğini görüyoruz. Mesela şu an literatüre yeni giren SIBO dediğimiz ve mikrobiyota disbiosis dediğimiz tabloları tespit edip onları tedavi ediyoruz. Onun dışında uyaran çeşitliliği veriyoruz. Beslenmesini düzenliyoruz. Üzerindeki yükü azaltıyoruz. Nöronun maruz kaldığı toksik yüklenmeyi azalttığımız zaman nöronun çalıştığını görüyoruz. O nöron yandaki destek unsurlarla hayata bağlanıyor. Ve hastalardaki değişimi canlı şahitleriyiz. Yani hastalar değişiyor. Hocam o kadar güzel konulardan bahsediyorsunuz ki bir tıp hekimi olarak bu bahsettiğiniz sorunları yaşayan çevremde en azından belki 5-10 kişi var. Ve bu kişilerin pek çoğu sahipsiz. Ve ne yazık ki sadece semptomatik tedavi dediğiniz yani işte tamam, bir nörolojiye gidiyor, migren tanısı alıyor, ilacını kullanıyor ama alttaki problem çözülmediğinde ki bu da pek çok hekimin sahiplenmediği ya da bu konuya vakıf olmadığı için çok güzel konulardan bahsediyorsunuz. Evet. Şimdi şöyle ben yaklaşık 5 yıldır sadece bu işle uğraşıyorum. Fonksiyonel nöroloji. Hatta biz eşim de nörolog. Biz kitap çevirdik çocuklara yönelik. Orada da işte çocukluk çağında inanılmaz bir durum söz konusu. Evet. Otizm, hiperaktivite, öğrenme güçlüğü gibi, disleksi, dikkat eksikliği, bu rahatsızlıklar miktar olarak çok arttı. Ve gelecekte eğer biz şimdiden önlem almazsak ciddi manada nörolojik arazı olan bir popülasyonla yaşamaya başlayacağız. Evet. Ve bunların altında yatan en büyük sebepler de benim biraz önce anlattığım ana faktörler. O yüzden ben kendi adıma fonksiyonel nöroloji bakış açısıyla bu Amerika'da, Avrupa'da var. Evet. Ayrı bir branş olarak da inşa edilmeye başlandı. Gelecekte uzmanlık olacak bu. Çünkü bu bir bakış açısı. Ben hastalarıma şöyle bakamıyorum. Bir antidepresan yazayım, bir ağrı kesici yazayım. Hadi git senin işin bitti diyemiyorum. Çünkü bitmiyor. Sadece ve sadece semptom. Çünkü nörolog bakıyor. Evet senin tanın şu, serebrovasküler hastalık, senin veya demans veya Alzheimer veya atıyorum Parkinson. Tamam sen dopamin alacaksın Parkinson için. Tamam. Ya sonrası? Evet. Bu hastalık nasıl ilerleyecek? Bu hastalığı nasıl önleyebilirim? Ben daha iyi nasıl olabilirim? Bunu kim koordine edecek? Fizik tedavi uzmanına gittiği zaman o bakış açısıyla bakıyor. Dahiliyeciye gittiği zaman dahiliyeciyle bakıyor. Psikiyatriste gittiği zaman sadece o şekilde bakıyor. Dolayısıyla burada farklı bir bakış açısı ihtiyacı ortaya çıkıyor. Yani o hastaların, o insanların, çünkü popülasyon yaşlanıyor. Hocam, şimdi ilginç bir kaos yaşıyoruz bakın. Gelecekte yaşlı bir popülasyon olacağız ama altta da patolojik bir nesil gelecek.
Kesinlikle, Hocam çok vallahi. teşekkür ederiz. Ağzınıza Vallahi sağlık. çok bilgiler. ayrıntılı ve teşekkür çok ederiz. güzeldi değil mi hocam Kesinlikle. gerçekten? Evet. Çok sağ olun bugünkü vermiş Ben- olduğunuz bilgiler için hocam. Evet, ben teşekkür ederim davet ettiğiniz Çok için. sağ olun. Bugün bizlerle nöroloji uzmanı doçent doktor Recep Alp birlikteydi ve bize birçok bilgi verdi. Özellikle migren ve baş ağrısı için. Ve 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor.